Merhaba arkadaşlarım, sevgili dostlar. Kanalıma, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Ben astroloğunuz Emine Coşkun. Sevgili dostlar, 8 Nisan'da bu yılın ilk güneş tutulması yaklaşıyor. Şu an zaten o evrenin içerisindeyiz. Şimdi bu tutulma, evet, önemli bir tutulma. Hem yılın ilk tutulması olduğu için hem de Koç burcunda olduğu için. Çünkü Koç burcundaki tutulmaların etkileri çok daha hızlı etki yapar. Ve tabii ki herkes biliyor ki tutulmalar nedir? Kadersel gelişmeleri hayatımıza getirir. Yani bizim yapamadıklarımızı evren, ilahi sistem bize ya yaptırır ya mecbur bırakır, bir şeyleri bize dayatır, o konu aktifleşir, biz de onu yaşarız. Genellikle böyle çalışır. Ama tabii ki buradan en çok etki alacak burç gruplarımız var. Şimdi birazcık tutulma anından, haritasından bahsedeceğim. Sonra da tabii ki burçlarımızdan bahsedeceğiz. Uzun süreli etkisi olacak bu tutulmanın. Önümüzdeki bir yılı hatta şekillendirecek bir zaman dilimi. 2005-2008 yıllarının benzer bir döngüsünü yaşayacağız. Ve tırnak içinde şunu hatırlatayım. Bu tutulmanın bir adı var. Büyük Amerikan tutulması deniyor. Çünkü kıta olarak aslında buradan izlenmeyecek. Daha çok Amerika kıtasından izlenecek. En güçlü etkiyi de tabii ki Amerika kıtası alacaktır. Hani olumlu, olumsuz ki genellikle şimdi anlatacağım. Tutulmanın yönetici gezegeni bir kere Mars Balık burcunda, üstelik Satürn'le birlikte. İkinci olarak Merkür Koç burcunda retro. Üçüncü olarak Şiron'la yan yana bir tutulma. Şiron yön etkiler devrede olacak. Şiron neydi? Şifa. Hem yara hem şifa. Merkür Koç, bu Mars gibi çalışan bir Merkür. Satürn Plüto kavuşumu genellikle iki tane malefik gezegen bir arada olduğunda zaten kavuşumda ikisi de savaşla ilgilidir. Ve savaş diyebiliriz ki kapıda. Birçok dünyanın her yerinde savaş var. Tabi burada en güçlü etkiyi Amerika kıtası aldığına göre demek ki Amerika'da olaylar çok farklı yönlerde olacak. Zaten biliyorsunuz yakın zamanda da onlar da bir seçime doğru gidiyorlar. Şimdi arkadaşlar, tutulmalar evet kadersel çalışır. Önce bizi zorlar, onu söyleyeyim. Önce bir kabul etmeyiz. Zihin kabul etmez. Zihin biliyorsunuz geçmişi hatırlar. Ya zaten geçmiştedir ya gelecektedir. Zihnimiz çok anda kalmayı beceremez. Şimdi gelecek belirsiz. Bilmediği şeylerden de insan ne yapar? Korkar. Dolayısıyla kendini bir korumaya alır ve alışkanlıklarımıza doğru gideriz. Yani bildiğimiz yoldan gideriz. Genellikle de zihin böyle çalışır. Mantığımızda böyle yönlendiririz. Ama işte bu tutulma bilmediklerimizi, daha önce deneyimlemediklerimizi getirecek arkadaşlar. Dolayısıyla da konfor alanımızdan çıkıyoruz. Dolayısıyla bu konfor alanından çıkmadığın sürece zaten bir değişiklik, bir kaderin değişmesi ya da bir olayın, köklü bir olayın değişmesi de mümkün olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla kader dediğimiz, yani bazılarımızın gerçekten kaderi değişiyor. Çünkü tutulmalar kaderi izleyen yolda bize yeni seçenekler sunar. Hatta bazen şöyle olur, seçenek bile sunmayabilir, mecbur kalırsın. Tek bir yolda ikiye ayrılıyordur. Yani ya buradan geçeceksindir ya buradan, ve burası artık tıkandıysa mecbur bu taraftan gideceksin gibi düşünün. Arkadaşlar 19 derece Koç burcunda. Tabii ki en güçlü etkiyi alanlar sevgili koçlar sizsiniz. Savaş ve barış, ilişkiler, başlamak, hızlı ve heyecanlı bir süreç olarak düşünün. En güçlü etkiyi alıyorlar. İkinciler tabii ki terazi burçları. Yine terazi burcunun bir tutulma yaşadık biliyorsunuz. Bir terazi burcunda dolunay ve ay tutulması. Yine bu tutulmanın etkilerini alan teraziler. Şimdi doğum tarihlerini vereceğim. O tutulma ile bu tutulmanın arasındaki farkları da doğum tarihlerinize göre işaretleyebilir, takip edebilirsiniz. Diğer etki alanda diğer öncü iki burcumuz tabii. Yengeçler, Oğlak burçları yine en güçlü etkiyi
alanlar mutlaka ister yükseleni ister güneşi olsun 19 derece ve yakınlarında diyorum arkadaşlar. Doğmuş olun ki tabii en güçlü etkiyi bu arada tam 8 Nisan ve civarında doğan koçlar alacaktır. Çünkü doğum günümüz tutulma gününe ne kadar yakınsa, hatta diyelim tam o gün oldu. İşte o etki gerçekten çok uzun süren, hatta bir 20 yıllık aslında diyebiliriz. Döngüdür bu. İşte biraz önce dediğim gibi 2005-2008 yıllarını da yaşı yetenler baksınlar, o dönemdeki durumların benzerlerini yaşamlarına getirir. Şimdi burçlara geçmeden önce Merkür Koç burcunda retro. Bu tutulma bize sabırsız bir enerji yükleyecek. Fakat arkadaşlar şimdi Koç neydi? Girişken, zodyan ilk burcu, başlangıçlarla ilgili. Ancak burada bir başlangıç yapacaksak öncelikle biraz kendi manevi güvenliğimizi sağlamalıyız. Yani kendimizle bir önce içsel bir hesaplaşma, bir barışma, bir uyum. Eğer belirsiz kararsızlıklar varsa, ki mutlaka vardır, ne yapacağını bilemeyenler olacak aramızda, tam kararlı olmayanlar. Çünkü Merkür retro, bakın sakın lütfen Nisan ayı bitmeden 25'ine kadar Merkür retro, çok önemli kararlar alarak hayatınızı şekillendirecek kararlardan bahsediyorum bu arada ben. Hani sıradan kararlardan bahsetmiyorum. İşte iş değiştirmek mesela, kariyerle ilgili konularda, evlilik gibi konularda, gayrimenkul gibi ilgili konularda yeni bir işe girmek olabilir. Çocuklarla ilgili, yani hayatınızın dönüm noktası olacak bir karar vermeyin. Şimdi hemen doğum tarihlerini söyleyelim. Bakalım en çok hangi doğum tarihleri etki alıyormuş. 3-13 Nisan doğumlu bir Koç burcuysanız en güçlü etki alıyorsunuz, ama tabii en güçlü etki en yakın derece olacağı için 8 Nisan'da doğmuşsanız 7, 8, 9 Nisan hatta ilk dereceler çok güçlü etki alıyorsunuz. Hayatınızda, ilişkilerinizde, aile içindeki konularda belirsizlikler, benzersiz durumların içinden çıkamama, aile birliği, yaşam yeri, ebeveynler, sağlık sorunları ve benzeri durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer burcumuzda 6-15 Temmuz arasında doğan yengeç burçları. İkinci derecede etki alan burçsunuz. Yengeçler olarak hayatınızda belirsizliklerin artık düğüm çözme noktasındasınız sevgili yengeçler. Kararsızlıklar var, yaşamınızda olumsuzluklar olmuş olabilir. Bir takım artık köklerle bağlarda bazı değişimler söz konusu olabilir. Belki kimileriniz benzersiz bir durum içinde olanlar, daha çok aslında yengeçlerde bu uzun süredir zaten belirgin. Aslında geçen ayki burç yorumlarında da bahsettim ben bu konudan. Gerçekten bir haritanıza baktırmanızı tavsiye ederim. Diğer etki alan burcumuzda 8-16 Ekim arasında doğan bir terazi burcuysanız kesinlikle medeni durumunuzla ilgili, ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili, büyük böyle mahkemelerle ilgili bir dönüm noktasındasınız. Bugüne kadar yaptığınız, emek verdiğiniz tüm birikimleriniz olabilir. Birikim derken hayat tecrübeleri. Bunların etkileri arkadaşlar kişinin yaşına göre de mutlaka farklılık gösterecektir. Hani bir olgunluk evresinde diyelim, böyle bir 50'li yaşlarda bir teraziyseniz çok başka etkiler alırsınız. 20'li yaşlarda bir teraziyseniz tabii ki medeni durum, evlilik ya da bu alanda iş projeleri vesaire daha bir öne çıkabilir. Dediğim gibi her 10 yılda bir hayatımız işte 20, 30, 40, 50, 60, 60'lı yaşlarında mesela bir teraziyseniz yaşamınızda çok başka bir döngüye artık hazırlanıyor olabilirsiniz. Bireyselleşmek adına olabilir bu, benzer durumlarda olabilir. 40'lı yaşlar mesela. 40'lı yaşlarda da kişi en aslında zor yaşlardan bir tanesidir 40'lı yaşlar. Çünkü tam o gezegen döngülerinin birbirlerine temas ettiği zamanlardır ve
en fazla da başlangıç yapma, girişim yapma konusunda cesur olan kısım aslında işte o yaş grubu olabilir. İşte yaşınız 30 da olabilir, 20 de olabilir. Buna göre de değerlendirmeler çıkacaktır karşınıza. 5-13 Ocak doğumlu Oğlak burçları. Sizin hayatınız için de gerçekten önemli bir süreç. Bundan 20 yıl öncesine belki dayanan bazı vakalar varsa, yeni bir durum, bir değişim içinde olmuşsanız eğer o dönemde yine benzer bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz açıkçası. Ama şunu söyleyeyim, Mayıs'ın 28'ine kadar özellikle tabii ki burada güçlü etkiler alıyorlar. Oğlak burçları destek alıyorlar daha doğrusu. Çok destekler. O yüzden ben oğlakları biraz daha şanslı görüyorum. Mesela teraziler bu anlamda Haziran itibariyle çok destek almaya var. Çünkü destek de veren bir tutulma aynı zamanda. Öyle çok karamsar algılamayın. Efendim zaten yengeç burçları Satürn'ün desteğini alıyorlar. Ve Satürn'ün desteği elbette ki zor bir çıkmazdaysan en güçlü yerden sana bir el uzanacaktır. Ama bunlar tekamül işi arkadaşlar. Eğer bir yatırımın varsa, kendinden başka başkaları için hayatta bir şey yapmışsan, yani bunlar evrensel yasalardır zaten. Yani dinimizde de öyle. Bunlar gerçekten olumlu şekilde çok büyük destek getirebilir. Mesela koçlar için şunu söyleyebilirim. Koçlar da yine Mayıs'ın sonu itibariyle çok önemli destekler alıyorlar. Gerçekten koçları müthiş derecede destekleyen bir süreç. Sadece koçları değil, bakın Jüpiter 28'inde İkizler Burcu'na geçecek. Jüpiter'in zaten İkizler Burcu'na geçmesiyle yine bu bahsetmiş olduğum özellikle işte hava grupları, ateş elementi burçlar gerçekten sizin için çok olumlu bazı gelişmeleri yaşamınıza böyle getirmeye başlayacak. İşte yay burçları için keza öyle, aslanlar, koçlar destek alıyorlar. Şimdi dediğim gibi bir yandan yaralanacağız ya da geçmiş içsel belki çocukluktan gelme, karmadan gelen konular olabilir. Karmik etkiler taşırız. Her birimiz hayatımızda muhakkak karmasız insan bu hayatta zaten bu dünyada olamaz sevgili arkadaşlar. O yüzden de umutsuz olmayın. Bakalım kader bize nasıl yollar açacak. Hiçbir şey imkansız değildir. Bunu da unutmayalım. Ve şimdi burçlarımıza geçelim. Bakalım burçları genel olarak böyle detaylı olarak neler bekliyor. 3 ve 13 Nisan arasında doğmuş bir Koç burcuysanız 8 Nisan'daki tutulma sizi tabii çok etkileyecektir. Önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Güneşin yükselenin üzerinde belki Venüs, Mars, Satürn, düğümler, bunların hepsinin etkisi başka olacaktır muhakkak ama yine de yaşamınızın ilerleyen dönümlerine büyük bir aslında çentik atacak oraya. Yani öyle bir iz bırakacak sizde. Ve siz ondan sonra, yani tutulma sonrasındaki evrede unutmayın, en güçlü etkiyi ilk 3 ay alır. Daha sonra 6 ay ve 1 yıllık bir döngü bu. Yaşamınızda, mesleğinizde, öncelikle aile bireyleri, aile içindeki yapılar, bunların arasında mutlaka bir yenilik, bir değişime gidebilirsiniz. Çünkü yükselende bir akrep var, tutulma tam sağlıkla ilgili alanlarınıza denk düşüyor. Bir sağlıkla ilgili gündem olabilir, belki anne, baba alanlarında olabilir. Kendinizi biraz daha güçsüz ya da bazen çaresiz hissedebilirsiniz ve tutulma yöneticisi biliyorsunuz Mars ve sizin için Satürn'le de beraber açıkçası. Biraz zorluklar çıkarabilir en başta. Çünkü Şiron da var orada. Belirsiz konuları daha da böyle içinden çıkılmaz hale geliştirebilir, dönüştürmeye başlayabilir. Merkür biliyorsunuz burada retro arkadaşlar. Merkür retrosu 25'ine kadar sürecek. 25 Nisan'a kadar. O yüzden uğraşmak zorunda kalacağınız, belki yaşamın içinde o tutulmanın vereceği güçle hırslanabilirsiniz daha da fazla. Ama
Düşmanlıklara karşı mesela biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü hem Chiron orada, hem Satürn orada, hem Mars orada. Dolayısıyla sağlığa çok daha ekstra dikkat etmek gerekiyor burada. Ve onun yanı sıra burada para işleri de devreye girecek. Yani diyelim aile içinde bir e, para konusu, bir emlak alım satım vesaire olabilir. Ortaklı bir şeyler vardır, anlaşmazlıklar devreye girebilir. Aynı zamanda bu yakın çevrenizle ilgili olma olasılığı var. Tabii bunlar en yakınları olacaktır kişinin. Ya kardeşidir, ya akrabalarıdır vesaire gibi. Bakın böyle durumlar olabilir. Ya da mesela bazen şöyle etki yapar. Bir ayrılık durumu vardır. Bir eş partner ilişkisinde. Burada karar verme gibi de düşünebilirsiniz. Hani böyle bir, çünkü terazi burcunda tam ilişkiler evinizde bir dolunay yaşandı. Belki de bir ilişki tamamladınız ya da bitirdiniz. Ya da hala muallakta olan bir şey var. İşte bu yeni bir başlangıç, yeni bir adım, yeni bir girişimi gösteriyor. Dolayısıyla da sizin için gerçekten çok önemli bir süreç. Bakın, yönetici gezegeninizin Nisan boyunca bu arada bu alanda aslında sürüyor olması, arka planda da bazı konuları duymak, fark etmek, öğrenmek, bir farkındalık bu arada çok getirir tutulmalar. Kişinin daha önce algılamadığı bazı şeyleri algılamasına mesela sebep olabiliyor. Genellikle bu arada akrep yükseliyor dedik. Dolayısıyla da akrep biraz bizim böyle daha derin duygularımızı, derinde olanları gösterir. Ve maddi konular, işte miras olabilir, bir takım krizler getirebilir. Bu krizlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar miraslı konu olur. Bankalarla ilgili olabilir. Bazen hani kayıplarla da alakalı olabiliyor. Bu ama fiziksel olarak değil de hani bir şeyin bitip yeni bir şeyin başlaması, zaten tutulmaların da amacı odur. Mutlaka hayatımızda bir şey tamamlar, ama bu bir yeni ay olduğu için, bir güneş tutulması olduğu için aslında burada yeni bir şey başlıyor. Yeni bir evre, yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz. Bu arada tutulma haritasında çok güzel bir su üçgeni oluşuyor. Satürn Mars'la, yükselen de bu arada 14 derecede bir Akrep Burcu yükseliyor. Ve tabi duygusal anlamda da önemli ölçüde etkili, ama tutulma haritasında şey yok hiç. Hava toprak hiç yok. Full ateş elementi yüksek, çünkü zaten her şey ateş elementinde, her şey Koç burcunda Venüs'le beraber. En önemlisi de şu sevgili koçlar, kuzey düğüm sizden yana. Bakın, kuzey düğümlü tutulmalar genellikle iyicil olarak biz bunu anlatırız. İyicildir, daha iyicil etkileri devreye girer. Yani sonuç olarak mutlaka bir çözüm yolu gelecek. Merak etmeyin diyorum. Umarım her şey gönlünüzce istediğiniz gibi kolaylıkla diyelim devam etsin sevgili koç burçları. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi gelelim boğa burçlarına. Şimdi bu tutulma sevgili boğalar, aslına bakarsanız sizin de iç dünyanızla çok alakalı. Arka planda böyle bir kişi kendiyle sanki bir özleşiyor. Kendi potansiyellerini anlıyor. O içinde derinde kalmış, işte yaşı kaçsa, işte adı neyse, Ayşe, Ahmet, Fatma, o küçük Ayşe ile Ahmet ile Fatma ile belki de tanışacak. Böyle olumlu etkileri var sizde ve yaşamınızda yeni bir boyut katacaktır. Bu anlamda çok değerli aslında boğa burçları için. Üstelik yönetici gezegeni Venüs, o da Koç burcunda, ama Merkür orada retro. Şimdi diğer yandan mesela arkada ne vardır görmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri de ortaya çıkartacaktır. Bu kişinin kendisiyle ilgili, kendi değerleriyle, öz değeriyle, mesela yaratıcılığıyla, yetenekleriyle, manevi değerleriyle de çok alakalıdır. Kişi kendi farkındalığını eline alır. Mesela çok önemli bir ileriye doğru ivme kaydeder. İşte bir kitap yazmaya başlayabilir mesela. İçsel olarak çok derin bir süreçteler ve özellikle tabii Şironları Koç burcunda olanlar için çok çok daha etkileyicidir. Bu aslında hem koçlar için hem boğalar için yine geçerli.
hani Şironları Koç burcunda olan bir kuşak var ya mesela, bu onlar için de çok önemli bir dönem, çok önemli bir tutulma ve değerli bir tutulma aynı zamanda. Ve şimdi diğer yandan boğaları başka nasıl etkiler? Çok önemli. Boğaların, şimdi akrep yükseliyor ve boğaların ilişkileri evi akrep. Bu da ne demek? Boğaların da aslında geçmişte bıraktıkları diyelim çok uzun vadede bir ilişkileri vardı. Ya da var diyelim. Ve çok saçma sapan bir ilişki yaşamışsınızdır diyelim ki. İşte bitmez, bitemez, sürer, mecbur kalırsın, içinden çıkamaz. Bu böyle durumları da bir bakıma tekrar aklına getirebilir. Ya da buna benzer bir ilişki dinamiği çıkabilir. Yani boğalar için, çünkü Venüs'te yönetici gezegen de Koç'ta olduğu için bir ilişkiye başlamada ya da yeni bir işe girişme mesela olabilir. Bir ortak bir iş yapmıştır geçmişte. Benzer bir şekilde hani böyle adalet, böyle ilahi adalet tecelli eder ya, böyle bir durumla da karşılaşabilirler. Yine doğum haritalarının tabii etkisini bilmiyoruz. Özellikle Koç burcunda yerleşimleri varsa bunu. Venüs varsa evet ilişkidir. Satürn varsa başka bir sorumlulukla ilgili konudur. Mars varsa ciddi bir düşmanlık vesaire yaşamıştır geçmişte, buna bağlı bir konu vardır. Dolayısıyla bunların etkileri hepsi değişik olacaktır ve sosyal çevreleri, arkadaşları, içinde bulundukları, şu an içinde bulundukları etkinlikler olabilir. Böyle gruplarla çalışıyor olabilir. Kendini geliştirmeye, kişisel gelişime adamıştır. Belki oradan yeni insanlar çıkacaktır, hayatına girecektir. Böyle yeni tanışmalar da olabilir. Ama diyelim ki bunların hiçbirisi yok. Evlisin, her şey yolunda gidiyor. Hiçbir sorun yok. Kişi gerçekten ciddi maneviyatına dönebilir. O içsel huzuru, o benliği, o kimliği arama yoluna çıkabilirsiniz sevgili boğa burçları. Her şey kolaylıkla ve özünde gerçek bir şekilde inşallah karşınıza çıksın diliyorum efendim. Şimdi devam ediyoruz. Geldik ikizler burçlarına. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan sevgili dostlar. Bakın, bu tutulmanın en iyi etkilerinden birini siz alıyorsunuz. Çok önemli açılımlar getirecek hayatınıza. Bunları işinizde, özellikle mesleki alanlarda çalışan bir ikizlerseniz, yönetici gezegeniniz Merkür Koç burcunda retro ve dolayısıyla da yeni sosyal çevreler, belki de yeni bir kariyer olabilir. Aile temaları. Ama ben daha çok ilişkiler ve kariyerle, işle, mesleki anlamda birbirine geçmiş bir şey var. Bir ağın içindesiniz gibi sanki. Bu alanlar çok güçlü çalışacaktır. Aynı zamanda akrep yükseliyor dedik ve gerçekten mesleki anlamdaki bence gidişatla ilgili bir takım süreçler çalışacak ikizler için. Mesela diyelim ki yıl boyunca ya da işte geçen seneden beri kendinizi bir şeylere adadınız, bir şeyler araştırdınız, geliştirdiniz, altyapı hazırlığı yaptınız. Belki işte, belki özel hayatta kendine yatırım yaptın belki. İşte bunların sonuçlarını görebilirler sevgili ikizler. Çok da şanslı bir döneme doğru gidiyorlar gerçekten. Mayıs'ın sonu itibariyle Jüpiter'in de tabii buraya geçmesiyle bu kavramlar daha da çok çalışacaktır. Sevgili ikizler burçları ve hemen bakıyoruz başka hangi alanda, mesela seyahate çıkacaklar. Sevgili ikizler, eğitim aldıkları bir durum, yer varsa onlar daha da güçleniyor. Ve diğer yandan çocuklarıyla çok iyi ya da çocuklarından çok fayda görebilirler. Kendi yaratıcılıklarını, kendi özünü, kendi bilinç seviyesini yükseltebilirler. Ama tabii tavsiyem, Merkür Koç burcunda retro, doğum haritanız eğer izin veriyorsa harekete geçebilirsiniz, ama vermiyorsa rutinde kalmaya, rutinde, akışta kalmaya devam edin sevgili ikizler burçları. Evet, geldik tutulmadan ikinci derecede etki alan burcumuz Yengeç burcuna. Şimdi sevgili Yengeç burçları, eğer ki 5 ve 15 Temmuz aralığında doğduysanız, bakın bu tutulmadan birinci derecede etki alan tabii ki burçsunuz. Doğum gününüz bu aralıktaysa ve siz şu anda
yaşamınıza yepyeni bir yere girmek üzereyseniz, yani yepyeni bir kapı açıldı. Ama öncesinde bir engel var. Mesela ihmal ettiğiniz bir konu vardı, ihmal ettiğiniz bir durum vardı yaşamınızda, işinizde, aile içinde olabilir ki aileyle de ilgili olabilme ihtimali var. Evliyse evliliğinde, ortaksa ortaklığında vesaire. Duygusal davrandı, içsel dengeyi iyi kuramadı. Aidiyet duygusu çünkü çok güçlüdür yengeç burçlarında. Şimdi bu tutulma onlara bir kararlı olmalarını isteyecek sizden. Yani kararlılık göstermeleri gerekecek. Mesela yengeçsin, bir mahkeme sürecin var, belki onu tamamlamak üzeresin. Çıkmış bir karar var, hayata geçecek, onun için bir korkun var, endişen var mesela. Bir yurt dışı davan meselen var diyelim ki. Orada mücadele ediyorsun. Ama işte orada bir sorumluluk durumu var ya. Orada bir taşı, nasıl derler, elini taşın altına koyma durumu. Bunu aktifleştirmeniz gerekiyor önce. Önce orada bir kararlı olmanız gerekiyor. Unutmayın ki yine evren, yine yasalar, yine ilahi sistem diyeceğim ama o kararsızlığı hiç sevmez. Belirsizliği sevmez. Yani zihin belirsizlik içindeyse, kararsızsa, ne yapacağını, hangi yöne gideceğini belirleyemiyorsa, bu sizin o durumun içinden çıkmanızı imkansız hale getirir. Sen net değilsen evren de sana öyle cevap verir. O yüzden net olmaya çalışın. O sorunun nedenini çözmeye çalışın, odaklanın ya da yardım alın. Eğer böyle bir durumunuz varsa tabii ki. Diğer yandan yine yengeçler için mesela bir para krizi gösteriyor. Ya da parayla ilgili belki de çözüm paraya dayalı. O zaman ne yapacağım diyebilirsiniz Deniz Hanım. Bir maddi konuyla ilgili olabilir. İşte o çaresizlik oradan geliyor olabilir ama onun da sebebi aslında yine belki aile desteği alamama olabilir. İşte sevgilim vardır, sevgiliyle ilgili konu olabilir. Yatırımlarım vardır, onları bir türlü değerlendirememişsindir. Veya tam tersine çok da iyi değerlendirmiş de olabilirsiniz sevgili yengeçler. Ama sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Satürn size burada destek olmak için var. Yeter ki sen sorumluluğunu al diyor. Sen kararlı ol diyor. İşler yoluna girecek diyor. Bu arada aşkla ilgili de bir şey söyleyeceğim yengeçler için. Bir aşk durumu, bir çocuk durumu, parayla ilgili konular yine bu tutulmanın içinde yer alan başlıklar arasında. Ama kesinlikle bir kariyere gidiyor. Yeni bir mesleki durum, ailevi durum, belki de taşınacaklar. Bunlar taşınmayla da çok alakalıdır. Uzak bir yere gitmeyle de alakalıdır. Doğum haritanızın aldığı etkiye göre tabii ki. Umarım her şey kolaylıkla, sağlıkla, çabucak hayatınızda ilerlesin diyelim. Evet, geldik aslan burçlarına. Aslanlar, yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Şimdi bakın bu tutulma yine aslında aslan burçlarını da yarıyor. Hatta en iyi size yarıyor sevgili aslan burçları. Çünkü tutulma sizin seyahatler dediğimiz ya da şöyle diyelim uzak hedefleriniz vardır ya. Hep bir hedef koymuşsundur, belirlemişsindir. Buraya da bir virgül koymak istiyorum. Hedef belirleyemiyorsan, o hayal gücün sınırlandıysa, tıkandıysa orada da bir dengesizlik vardır unutmayın. Çünkü bizim hedefimiz olmazsa yine olduğumuz yerde sayarız. Burada bir tutulma olduğuna göre bence hedeflerinize doğru gideceksiniz. Yurt dışı ile ilgili konular. Uzun seyahatler. Bakın uzun seyahatler diyorum çünkü burası bir tutulma. Bu bir yeni ay mı arkadaşlar? Bu bir tutulma. Çok güçlü bir tutulma. Mutlaka Şiron varsa hele orada ya da Şiron'a benzer etki yapacak başka bir gezegen. Orada bir yaran vardır. Orada bir problemim vardır. Şimdi bu Şironyen bir tutulma olacağı için orada çözüm bekleyen, senin onu fark etmeni bekleyen bir durum vardır. Mesela sayıyorum, bir ticaret yapıyorsundur. Yurt dışına gitmek isteyip gidememişsindir veya o yollarda tıkanıklık yaşamışsındır. Veya şu an yaşıyorsun belki. Eğitimle ilgili ciddi sıkıntın olmuştur. Kariyerle ilgili olabilir ya da önemli bir mahkemen olabilir. Ya da kendini yeteri kadar geliştirmek üzere belki çok planlamadın hayatta. Bu gelişim de çok büyük ölçüde ilerler. Yani tutulmanın hakikaten en destekli tarafı sizde. Burası hem bu vizyoner bir evdir hem de güçlü şanslar da verir.
Yani yurt dışı kapıları açılıyor ve bu alandaki tüm kapılar önce biraz zorlanacak, ondan sonra açılacak. Bir de sevgili aslanlar, ortak para diyelim, paylaşılan kaynaklar diyelim. Oralarda da önemli etkiler alıyorsunuz aslında. Bir finansla ilgili, sanki bir yatırımını değerlendirmekle ilgili gibi. Bir birikimini değerlendirmek veya bir gayrimenkul gibi bir şeyin değerlendirilmesi, mesela aileyi ilgilendiren bir para, bir mülk, taşınma ya da yer değişikliği bir konularda da biraz sıkıntılı durumlar çıkarabilir başta. Çünkü aslanlar için gerçekten o alanda da önemli. Ama çözüm var, çıkış yolu var. Yeter ki fark et, gör, çöz ve ondan sonra yolunuz çok güzel ilerleyecektir diyebilirim. Özellikle tabii yine aslan burçları da biraz önce saydığım gibi Jüpiter'in Mayıs'ın sonundaki seyahati, yani ikizler seyahatinden sonra sizin de önünüz açılacaktır. Ve Nisan içinde o kadar sürprizli bir Nisan ayı yaşayacağız ki arkadaşlar. Özellikle mesela 8 Nisan bu 6'sında başlar. Mesela ben bu videoyu şu anda 5'inde çekiyorum size. Etki 6'sında başlar. 7 de olabilir ama 6 diyelim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın bu tarihler çok enteresan. Büyük olaylara da gebe. Onu da söyleyeyim. O yüzden burada aslan burçları dikkat ediniz lütfen. Aslan burçlarını etkileyen bir durum çünkü bu. Neden? Bu alanda çünkü finansal konular, yatırımlar, bankalar, paylaşılan kaynaklar vesaire, yani ekonomik durumla ilgili böyle ani gelişmeleri getirebilir. Doğum haritanızda Başak Burcu'nda, Yay Burcu'nda, Balık Burcu'nda, İkizler Burcu'nda, aslanlar için söylüyorum, gezegenleri varsa etki almama gibi durumunuz olamaz. Onu söyleyeyim, hatırlatayım. Sevgili aslanlar, evet tutulma destekçiniz ama Nisan ayı içerisinde bizi nelerin beklediğini yani öngörmek zor ama olumsuz, yani olumsuz konuşmayı da istemiyorum fakat bizi zorlayacak durumlar gelebilir açıkçası. Evet, geldik kime? Başak burçlarına. Başaklar, yükselen burcu Başak olan sevgili dostlar. Şimdi bu tutulma tamamıyla geçen seferki tutulma gibi tam zaten karşısında gerçekleşiyor. Ortaklar, paralar, bazı sonuçlanması gereken konular bu alanda gerçekleşecek. Şimdi geçtiğimiz tutulma da yine para evinizdeydi. Özellikle terazide, koçta da gezegeniniz varsa, bilhassa da 19 derecelere yakınsa bu kesinlikle gerçekleşir. Ama en çok şurada olur. Mesela Başak burçlarının ilişki sorunları olabilir ya da ilişkiyle ilgili çıkmaz da olabilirler ya da ilişkiler çok gündemlerindedir. Şimdi burada Merkür de retro ya Koç burcunda. Şimdi Venüs de artık Koç burcuna geçti. Burası tamamıyla aktif. Ve şunu söyleyeceğim akreplere, kardeşleriyle mesela özür dilerim, yakın çevreleriyle bir takım böyle anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir bu tutulma ve devamında. Bu bir yeni ay. Etki süresi en güçlü bir aydır. Yani tutulma sonrasındaki bir ay, sonra yıla yayılacak ama etkisi böyle yavaşlaya yavaşlaya gider. Başak burçlarını bu şekilde etkiliyor. Ve aynı zamanda yönetici gezegeni Merkür de burada retro olduğu için dolayısıyla para alma verme dengeleri, özellikle resmi, mesela evraklı kurumsal işlerde mutlaka önünüze çıkacaktır. Bu bir ödeme olabilir, bir alacak olabilir, ciddi bir borçlanmaya girebilirler. Bir şeyin yakın çevreleriyle ilgili bir konuyu ortaya çıkarabilir. Bir seyahate gitmeleri gerekebilir. Mesela ki bence Başaklar mutlaka böyle araçla ilgili. Ha, şu da olabilir, bakın, araç almak için kredi çekmek gibi ya da aracını değiştirmek gibi. Bunlar da olma olasılığı var tabii ki. Her haritada değişiklik gösterecektir. Ha, küçük genç bir kardeşimiz izliyordur beni. Başak Burcu'nda. Belki bilgisayarını değiştirecek, yeni bir bilgisayar alacak, cep telefonu alacak vesaire gibi de çalışabilir tabii ki. Ama genel hatlarıyla bu şekilde çalışacak diyebilirim sevgili Başak Burçları. Nisan'ın 25'ine kadar evet
çok riskli böyle hareketler yapmayın. Saymış olduğum konularda da önemli imzalar atarken temkinli olun. Harcamalara dikkat edin diyelim. Evet, devam ediyoruz ve tutulmanın, geçen seferki tutulmanın ev sahibi, bu tutulmanın da tam karşı karşıya olduğu burç terazi burçları. Sevgili teraziler, 8 ve 16 Ekim tarihinde doğduysanız 8 Nisan'daki güneş tutulmasından 1. derecede etki alıyorsunuz. Çünkü tutulma ilişkiler evinizde. Önce şunu söyleyelim. Kesinlikle yükselen terazi ise 19 derecelerde Koç'ta işte bir Venüs varsa, mesela işte Jüpiter varsa kesin evlenir. Bekarsa kesin evlenir. Ne zaman evlenir? Sürece yayarsa bunu. Ama bir ilişki getirir ve kadersel anlamda bir hayatına partner gelir. Evlilik olur. Uzun süreli bir ilişki başlayabilir mesela. Benzer durumlar olabilir. Onun yanı sıra başka ne olabilir? Bir iş ortaklığına girebilir bir terazi. Onun dışında mevcut diyelim evli. Eşi mesela çok güzel bir işe girer. Ya da eşinin iş ortaklıkları vesaire bir şeyleri olabilir. Eşiyle işle ilgili önemli bir fikir birliğine varabilir, bir karar alabilir gibi. Bunun örneklerini yani sayarak çoğaltabiliriz. Gerçekten mahkemeli durumlar da getirebilir bazılarını ama daha çok bu yeni başlangıçlar, yeni ayı ve tutulması olacağı için buradan bir şifalanma mutlaka gelecektir sevgili teraziler. Ama onun öncesinde bir sağlık sorunu olabilir. Çalışıyorsa veya eşi çalışıyorsa veya beni izleyen bir terazidir, çocukları olabilir. İşte abisi olur, kardeşi olur ama daha çok eş gibi. Ya çalışma koşullarında ya sağlıkla ilgili konularda böyle bir şeyler gündeminde olabilir şu anda. Orada bir tıkanıklık, orada bir zorlanma, zorluk çıkabilir. Bazılarının evcil hayvanları ile ilgili olabilir. Mesela gerçekten evcil hayvan sahiplerini, ben de bir evcil hayvan sahibiyim. Onlar bizim ailemizin bir bireyi yani. Bazı insanlar kızıyorlar ama hani insan yerine mi koyuyorsunuz? Gerçekten öyle. Yani o yüzden mesela onların sağlığı, onların Allah korusun başına gelecek bir olumsuz durum da bizi çok üzer bazen. Hani o yüzden teraziler için bunu da hani bir olasılık olarak sayıyorum ben. Efendim tedaviler, spora başlamak, işle ilgili konular vesaire bunlar gündeminde. Şimdi diğer önemli nokta terazi burçları için tabii ki para burada. Çünkü direkt para haneleri de etki alıyor. Bu nedir? Kişi ne yapar? Bir girişimde bulunur, bir para bekliyordur, bir harcamaları artabilir. Genellikle harcamalar artabiliyor. Bir iş girişimi yapıyordur ve kaynak gerekiyordur. Bazılarının mesela çocuklarıyla ilgili durumlar söz konusu olma ihtimali var. Bakın arkadaşlar sadece olasılık konuşuyoruz burada. Olacak %100 diye bir şey yok. Tekrar altını çizmek istiyorum. Bunlar doğum haritasıyla çok ilgilidir. Bazen de şunu da hatırlatayım. Sadece ben bu arada bu şekilde bakın haritalarınıza bakarak konuşuyorum. Harita bile bu bazen göstermeyebilir. O yüzden biz hep progresler, alt haritalarla çalışıyoruz. Yani ben danışmanlıklarımda öyle çalışıyorum. Bazen bakar böyle kişi hiç öyle bir şey yok der. Ki astrologlar da bunu görür. Alt haritaya bir bakarsın. Oho orada her şey olmuş bitmiş gidiyor. O yüzden teraziler için hani bunu hatırlatmak istiyorum ben. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Terazi burcu yorumlara da geçen gün birisi yazmış hatta. İşte sen bizi öldürdün yazmış. Genel yorum ya hani bunlar. Olacak diye bir şey yok. Olasılıklar var arkadaşlar. O yüzden bunu açıklamak istedim. Evet sevgili teraziler, hayatınıza büyük bir döngüdesiniz ve bu döngüler sizi gerçekten bir uçtan bir uca götürebilir. Genellikle evlilik, ortaklıkla işler bunlar. Bu şekilde yürür. Ya burada bir sorun çözülür, ya burada bir düğüm çözülür ya da yeni bir kapı açılır. Sevgili teraziler, kolaylıkla olsun diliyorum sizin için de. Ve geldim akrep burçlarına. Şimdi sevgili akrepler, sizin için de önemli bir tutulma. Çünkü tutulma an haritasında akrep burcu, yani sizin burcunuz yükseliyor. Üstelik 14 derece akrep yükseliyor. Bu da demek oluyor ki eğer 14 derecelerde yakın bir gezegene olan bir akrepseniz demek ki etki alacaksınız anlamına geliyor. Ve birçok akrep için şunu söyleyeyim. Vallahi birçok akrep
iş hayatına başlayacak arkadaşlar. Hızlı bir çalışma temposuna başlayacaklar. Mevcut işlerinde olabilir, yeni bir sürece başlayabilirler, başka bir işe girebilirler, daha vizyoner bir durum içerisinde olabilirler. Bir de diyelim sağlık sorunu var diyelim. Burada bir süreç çalışıyor. Onlarla ilgili şifalanmaya da gidecek bu arada akrep burçları. Ve en çok da gündemlerinde olan konu, birçok akrep için söylüyorum, aşk hayatı. Bakın, orada zafiyet yaşıyorlar. Bazı akrepler çocuklarıyla ilgili bir takım gündemleri var. Çocukları, çocuklarının hayatları, onların okuludur, sağlığıdır, onların işte torunlar olur bazımızda. Yani bu gibi durumlar. Ve oralarda bir takım önce bir sorunlar çıkabilir ve daha sonrasında da onların sağlığı belki olacak ya da onların iş hayatı da olabilir bu arada, onu da söyleyelim. Yani senin bir iş hayatın yoktur ama çocuğunun iş hayatı ile ilgili ve aşk hayatı. Evet. Burası çok önemli. Demek oluyor ki akrep de bir yükselen de olduğu için sevgili akrepler, sizin için yeni bir süreç başlıyor burada. Direkt etki almıyorsunuz. Hatta şunu söyleyelim, Satürn Mars'la kavuşumda ama su elementinde bir yandan size destek de oluyor. Yani akrepleri güçlendiren de bir yanı var. Yani Satürn'ün gücü demek en önemli otorite gücü demektir. Bunu da böyle algılayalım. Çünkü bu tutulmayı yöneten gezegen zaten Mars, o da balık burcunda. Ama yine de tabii temkinli, tedbirli, hatta böyle ani gelişecek yeni iş durumları olacak birçok akrep için. Orada biraz Nisan ayını böyle sürece yayarak tamamlayın ve bu tutulmanın etkileri de dediğim gibi oldukça uzun süreli olacak efendim. Geldik yay burçlarına. Yay, yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Evet, ikinci olarak en güzel, en olumlu etkiyi alan burç yaylar. Çünkü ateş elementinde bir tutulma ve yeni ay. Şimdi şöyle söyleyeceğim, birçok yay aşık olacak. Birçok yayın çocukları olacak, müjdeleri alacaklar. 2. Birçok yayın hayatında çok büyük yaratımlar söz konusu olacak. Şanslı bir döneme giriyorsunuz sevgili yaylar. Size çok iyi gelecek bir tutulma. Sadece rica edeceğim sizden, özellikle Nisan ayında bu Mars Satürn, çünkü tutulma yöntemi bu alanda, onlar kavuşumda, oraya biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Neden? Değişken grup burçlar buradan etki alıyor. Evde bir yenilik, tadilat, Allah korusun sakarlıklar, bir şeyler çıkabilir. Özellikle yükselen burcunuz yaysa bu arada tadilat, tamirat, belki bir sağlık sorunu vesaire. Dediğim gibi yay, balık burcunda bu arada özellikle yerleşimi olan yay burçları, bu dikkat edin dediğim alandan daha çok etki alırlar. Ama diyelim ki Koç burcunda da yerleşiminiz var sevgili yaylar. Diyelim orada bir neyiniz olsun mesela, Venüs'ünüz olsun diyelim ki, kesinlikle aşk getirir. Ya da ilişkiyi çok daha iyi bir düzeye taşımak ister. Evliliğe götürebilir ki ben yaylar için de evlilik çanlarının çaldığını söyleyebilirim ileriki dönemde. Bu şekilde şimdi, ve diğer yandan bazı yaylarda bir takım gizli konuları duyacaklar. Evet, bilmedikleri bir şeyden haberdar olacaklar. Belki de böyle gizli bir ilişki falan hani sürdürebilir, sürdürmeye çalışabilir ama bu patlar. Eğer böyle bir şey varsa bunu da söyleyelim. Çünkü biraz böyle arka planda sinsice planlar dönüyor gibi duruyor. Biraz önünüze arkanıza dikkat edin. Düşmanlıklara karşı da dikkat edin sevgili yay burçları. Ama şanslısınız. Yaratıcılık, sanat, sosyal hayat, yeni insanlar, yeni tanışmalar gerçekten kapınızda sizin de. Harika bir tutulma olsun. Her şey kolaylıkla, rahatlıkla şöyle hayatınızda aksın gitsin. Geldik efendim tutulmadan en çok etki alan son burcumuza, Oğlak burçları. Sevgili Oğlaklar, 5 ve 13 Ocak tarihinde doğduysanız, eğer bu tarih aralıklarında doğduysanız 8 Nisan Koç tutulmasından tam etki alıyorsunuz. Güçlü etki alıyorsunuz yani.
Şimdi bu ne demek? Şimdi bir tutulma düşünün. Şöyle yani ev diyoruz biz. Dördüncü ev, köşe noktası. Orada bir tutulma gerçekleşiyor. Bu tutulma her zaman dereceler ama çok önemli. Eğer dereceler yakınsa etki alırsınız. Ya evini değiştirir kişi, ya demeyeyim, bu %90 böyle oluyor. Yani çok fazla bunu ben takip ettim. Taşınır, aileden ayrılır, yuvadan uçar bazen. Evlilik falan hani bu alanda geliyor. Evini değiştirir, yeni bir ev alabilir. Böyle bir fırsat çıkar karşısına. Bir miraslı durum söz konusu olur. Bir para gelebilir. Bu da benzer durumlar arasında çok gördüğüm bir şey. Ve yaşamını köklü olarak değiştirecek, yenileyecek bir sürecin içerisinde sevgili oğlaklar. Bu arada diyelim ki yükselenin oğlak olabilir. Ama sen bir koç burcu olabilirsin. Yani koçsundur ama yükselen burcun oğlaktır. Bu da ne demektir? Bu senin güneşin üzerinde bir tutulmadır. Bu ne demek biliyor musunuz? O kadar önemli bir durum ki. O yüzden yükselen önemli diyoruz işte. Kesinlikle kişi ailede, evde ya da ebeveynleriyle kendi varlığını bütünlemiştir. Onlarla kendini bir anlam ifade ediyor gibi buluyordur. Ve orada bir tutulma olduğunda orada bir değişim zamanı gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Sevgili oğlak burçları. Şimdi diğer yandan birçok oğlak da kardeşleriyle problem yaşıyor olabilir. O alanda bir süreç çalışıyor olabilir. Belki bir avukatsınız mesela. Böyle bir eğitimci olabilirsiniz. Bu süreçte biraz çok hızlı hareketler oluyor olabilir. Yakınlarınızla çok ilgilenmek durumunda olabilirsiniz. Bunlar bazen kardeş olmuyor da yakın çevresindeki kişinin komşusu da olabiliyor. İşte kuzenleri de olabiliyor mesela. Buralar çok güçlü etki alıyor. Eğer ki doğum haritanızda Balık burcunda, İkizler burcunda, Başak burcunda ve Yay burcunda yerleşimleriniz varsa, oğlaklar için söylüyorum, yakın çevrenize dikkat edin. Seyahatlere dikkat edin, araçlara dikkat edin, trafikte dikkat edin ki zaten Koç burcunda Merkür retrosu direkt trafiği işaret eder, Allah korusun kazaları işaret eder. Buralarda dikkat edin sevgili oğlak burçları. Şimdi tutulma, evet, dördüncü evde dedik, evini değiştiriyor, satıyor, yenileniyor, taşınıyor. Belki bazen evlilik de verebiliyor, onu da söyleyeyim bu arada. Ve diğer yandan nasıl bir etki alıyorsunuz diğer anlamda? Sosyal çevresiyle ilgili. Arkadaş çevresiyle ilgili bir durum, yeni tanıştığı birisi, belki önceden tanıştığı birileriyle bir diyalog yaşayacaklar. Onlardan duyacakları ya da onlarla paylaşacakları fikirler doğrultusunda harekete geçirmek isteyebilirler. Bence destek gelir size buradan, onu söyleyebilirim. Yani destek aldığınız bir alan. Diyelim ki böyle bir şey var, bence fikir alabilir, onların desteğine başvurabilirsiniz ya da oradan bir destek talebi gelebilir size. Evet, eğer işle ilgili ya da para kaynaklı bir durum, bir sorun varsa zaten oğlakların her şey, bütün sistemleri değişiyor gerçekten. E, Yaşamlarında bir düzen değişikliğine, Plüto özellikle sizden gittikten sonra, ama şimdi hem bu tutulmayla hem de bu yaz döneminde Oğlak Burcu'na gerileyecek Plüto var ya, o dönemde yine böyle bir tam eksik kalanları tamamlayacaksınız. Hani onu da buraya da yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum. Evet, en güçlü etki alıyorsunuz. Burada önemli miras konuları da çıkacak bu arada sevgili oğlaklar. Miraslı konular, alım satım işleri gibi, bunlar toprak da olabilir. İlla ev olması gerekmiyor bu arada. Geldik kovalara. Kova, yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Evet, bu tutulma sevgili hava gruplarına iyi geldiği için kova burçlarına da çok iyi gelecek. Bakın kova burçları, siz artık e, parayla ilgili ciddi bir sorun belki yaşadınız. Bir gelire, giderde, harcamalarda, kazançlar kısmında belki yatırım yaptı bazı kovalar, kimileri hala o süreci sürdürmeye çalışıyor falan. Şimdi bu tutulma sizin önünüze yeni seçenekler getirecek. Bu nedir? Kendini geliştirmek için yeni bir eğitime katılabilir. Ondan sonra yakın çevrelerini ilgilendiren gündemleri çok olacak. Borç alışverişleri bu arada. Parayla ilgili alışverişler söz konusu olacak.
alıp verme dengesi. Bazı kovalar araba alacak, aracını değiştirecek. Bazı kova burçlarının tayinleri çıkacak. Atama isteyecekler, başka bir yere atanacaklar. Bu çok yüksek güçlü bir ihtimal bu arada. Uzak bir yerlere gidecekler. Ya da tam tersi dönüş yapacaklar. Yani kovalar için çok vizyoner bir zaman. Belki de ticarete başlayacak mesela. Ek iş olarak bir ticaret yapmaya başlayacak ama yenilikler kapıda. Burası çünkü yenilikler evidir. Hayatında bir girişim yapar, bir şeye muhakkak başlar kişi. Siz de böyle bir başlangıç içerisindesiniz. Ve diğer yandan bu mesleki alanda olacak kesinlikle. Belki bazıları için şöyle olabilir mesela. Eşinden gelen bir para söz konusudur. İşte bu kariyere yatırım yapar. Anladınız mı? Hani bir işini büyütmek için mesela bir işi vardır. İşte eksik nedir? Ulaşım sorunu vardır. Araç alır. Onu destekler. Ya da böyle diğer hani iletişim araçları ne olabilir? Teknoloji de olabilir mesela. Yeni bir sayfa açar, yeni bir işe başlar, internet üzerinden satışa başlar gibi. Çok destekleyici, size dönüşüm kapılarını tamamen açmış bir tutulma sevgili kova burçları efendim. Evet, geldik balıklara. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili dostlar. Bu arada ilk defa yayını hiç bölmeden sizlere yayın yapıyorum. Sevgili balık, yükselen burcu balık. Arkadaşlar tabii bu tutulma Satürn'ün Mars'la balık burcunda birlikte olduğu kavuştuğu bir tutulma. Şimdi balık burcu tabii Neptün'le de kavuştu biliyorsunuz. Venüs'le de kavuştu. Balıkların hayatlarında önemli bir süreç. Çünkü neden? Satürn'ü ağırlıyorsunuz. Satürn burcunuzdan geçiyor. 30'lu yaşlarında da olabilirsiniz. 40'lı yaşların sonlarında da olabilirsiniz. Eğer ki öyleyse zaten kesin güneşinizle kavuşan bir Satürn döngüsü ya bir ya da ikinci ya da üçüncü döngü yaşıyorsunuz. Bu tutulmanın etkileri sizde kesinlikle paraya dönüşüm. %100 diyorum ben buna. Kişi ne yapar? Uzun yıllardır beklediği bir mirasa mesela sahip olabilir. Para gelir yani. Ama öncesinde senin yaşamında bunu akışa yani ne sağladın? Nasıl bir katkın oldu? Bu kişinin kendi özlüğüyle, benliğiyle çok ilgili. Yani daha önce hayat felsefesiyle, hayata kattıklarıyla, başkalarına kattıklarıyla çok alakalı. Yani hayat sadece bizden, benden ibaret değil. Biz hepimiz birbirimize bağlıyız. O yüzden Satürn hak edişlerle ilgilidir ya. Hak ettiğin bir şeyse muhakkak seni mutlaka bulur. Tıpkı mıknatıs gibi. İstersen görünmez o seni yine de bulur. Böyle bir süreç. Biraz zorlanmış. Belki biraz sağlıkla ilgili, beslenmeyle ilgili. Bu arada beslenmenize çok dikkat edin. Özellikle 9-13 Nisan araları, 8-9-13 Nisan, hani Mars burada Satürn'le kavuşacak. Lütfen dikkat edin. Trafikte dikkat edin. Düşmanlıklara karşı dikkat edin. Beslenmenize, fiziksel sağlığınıza dikkat edin. Burada hani zorlayabilir çünkü gerçekten. Bu iki kötücül gezegenin kavuşumu özellikle derece olarak etki alıyorsa balıklar burada dikkat etmeli çünkü. Ama diğer yandan bir para işi var efendim. Bir para lazım olacak. Önemli bir para olacak bu. Bir mahkemenin sonucu da gelebilir bu arada. Ya da çok önemli bir dava açarsın. İşte kimin aklına gelmez? Gidersin kardeşine dava açarsın mesela. Hiç aklına gelmeyecek bir şeydir değil mi? Genelde hani. En son kardeşlerimizle böyle şey yaşarız ama hayat her şeyi getirebiliyor. Fakat tabii hayat çok sürprizlerle dolu. Bazılarına belki de mini piyango çıkacak, bilemiyorum gerçekten. Burasını dinleyenler gülebilirler belki. Yani parayla ilgili gündemleriniz çok yoğun. Bir yatırımın sonucu da alırsın. Bir ticaret yapmışsındır. Onunla ilgili bir geri dönüş olabilir. Ya da yapacaksın. Mesela büyük bir yatırım yapacaksın. Bir proje başlatacaksın. Böyle olasılıklar var sevgili balıklar, sizin doğum haritanızda da. Evet arkadaşlar, şimdi Nisan ayındaki tutulmayı elimden geldiğince böyle sakin anlaşılır şekilde size anlatmaya, ifade etmeye çalıştım.
Şu ana kadar izleyen dostlar, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Şunu unutmayalım lütfen. Hayatımızda kader diye bir şey var gerçekten ama Rabbim bir de bize yani beyin vermiş, akıl vermiş. Bu zihni de biz kullanacağız. Vermiş ve bize emanet etmiş. Şimdi biz bunu nasıl kullanırsak zihin de bize onları getiriyor. Buna binaen de lütfen hani çok klasik ama iyi şeyler düşünün, iyi şeyler olsun. Bu gerçek ne yazık ki. Bu bir gerçek. Bir şeyi tekrar ettiği şey gibi düşünün, mesela yazı tura attığınızda %50-50 şansın vardır değil mi? Ya yazı gelecektir ya tura gelecektir. Ama bunu mesela sürekli yaptığında işte arka arkaya devamlı atmaya başladın. Ne olacak? O oran değişmeye başlar. Şey gibi işte bir şeyi zikretmek gibi bir şeyi tekrar ettiğinde tamam yine olasılıklar belki çok %100 değil ama olma olasılığını arttırmış oluyorsun. O yüzden evet, zihninizi lütfen siz ikna edin. Olacak olanı, olmuş olana belki artık yapacak bir şey yok. Ama olacak olanı, hayatınızı siz belirliyorsunuz. Biz düşünerek, hissederek, niyet ederek, dua ederek bunu biz belirliyoruz. O yüzden tutulmalarda olsa, hayatta ne olursa olsun hiçbir şeyi %100 bilemeyiz ama biz kendimizi bilebiliriz. Hani tavsiyem bu. Evet, astroloji şaşmaz genellikle ama insan iradesi de bilimin de açıklayamadığı o kadar büyük derinliklere ve mucizelerle donatılmış varlıklarız diyebilirim. Sorularınız olursa, ben doğum haritama baktırmak istiyorum, ben bir seans almak istiyorum derseniz de telefon numaralarım burada. WhatsApp hattından bir mesaj yazarak randevu oluşturabilirsiniz diyorum. Mutlu bir tutulma diliyorum. Kendinize iyi bakın.